İsrail'in Suriye'yi işgal etmesi üzerinden 131 gün geçti. O günden bu yana ülke topraklarını havadan da vuruyor. Attığı adımlar çevre ülkeleri tedirgin ediyor. Türkiye de bu durumu yakından takip ediyor. Yeni yönetimle ilişkileri oldukça iyi. İsrail de buna takıntılı. Ülkenin bölgedeki nüfuzunu baltalamaya çalışıyor. Ancak bunu sadece Suriye'de yapmıyor. Yönümüzü batıya çevirelim. Malum silahlanma dönemindeyiz. Komşu Yunanistan'da bu yarışmadan geri kalmadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir güvenlik duvarı inşa ediyor. Bunu da İsrail'le birlikte yapıyor. Yani İsrail yalnızca Suriye değil, Yunanistan üzerinden de Türkiye ile karşı karşıya gelmeye çalışıyor. Ürettiği silahlar hem Yunanistan'ın ana karasına hem de Ege'deki adalara konuşlandırılacak. Peki İsrail'in hava savunma sistemleri nerelerde kullanılabilir? Harita üzerinden gösterelim. Osintürk'ün kaynaklarına göre İsrail sistemlerini yaklaşık 15 noktada görebiliriz. Bu noktalar genelde askeri üslerin olduğu yerler. Örneğin Türkiye sınırının hemen 3 kilometre ötesine gidelim. Olası konuşlandırmalardan biri buraya yapılabilir. Üste hali hazırda radar sistemi mevcut. Diğer olası bir noktaysa Gökçeada'dan 37 kilometre uzaklıktaki Semadirek Adası. Hava sistemlerinden biri buraya yerleştirilebilir. Uydu görüntülerinden baktığımızda adadaki üste yeraltı sığınakları da görülebiliyor. Çeşme'ye yalnızca 6 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız Adası'nda da İsrail sistemleri yerleştirilebilir. Burada da iki farklı noktada yeraltı sığınaklarını görüyoruz. İleryoz Adası da seçeneklerden biri. Tahmin ettiğimiz bir konuşlandırma noktası var. Ancak uydu görüntülerinde burası sansürlenmiş. Hemen 2 kilometre ötesinde de radar sistemleri var. İleryoz'un güneyindeki İstanköy'de 3 farklı noktada yeraltı sığınakları öne çıkıyor. Ayrıca hava savunma sistemlerinin konuşlandırılabileceği 3 nokta mevcut. 12 adaların en büyüğü Rodos'ta hava savunma olmazsa olmaz. Maritsa hava üssünün güneybatısındaki bu noktaya sistemler yerleştirilebilir. Ayrıca hemen paralelinde radar sistemlerinin bulunduğu bu bölgede hava savunmaya açık. Buranın hemen doğusundaki yeraltı üssü de gözlerden kaçmıyor. Şimdi de Rodos'un güneybatısındaki Kerpe Adası'ndayız. Adanın orta kesiminde radar sistemi görülüyor. İsrail'in hava savunması da adanın en ucundaki havalimanına yerleştirilebilir. Son durağımızsa Girit Adası. Doğusunda radar ve sinyal istihbarat sistemleri mevcut. Kasteli hava üssüne İsrail silahları konuşlandırılabilir. Yunanistan, Sovyet yapımı S-300 sistemlerinin yerini alacak yeni nesil bir hava savunma sistemi arayışında. Gözler İsrail'e çevrilmiş durumda. S-300'ler uzun yıllardır Yunanistan'ın hava savunmasına kilit rol oynuyordu. Ama artık bu sistemler yaşlandı. Teknolojik olarak geri kaldılar. Atina'nın hesaplamalarına göre günümüz tehditlerine karşı yeterli olamayabiliyorlar. İsrail'in hava savunma sistemlerine yeşil ışık yaktı. Peki neden? Seçenekler arasında Amerikan yapımı Patriot sistemleri de vardı. Ama bu konuda ciddi bir sorun ortaya çıktı. Başbakan Mitsotakis'e göre teslimat süreleri çok uzun. En az 4-5 yıl beklemek gerekiyor. Üstelik üretim kapasitesi de kısıtlı. İsrail ise bu yetenekleri çok daha hızlı şekilde sağlayabiliyor. Fiyat konusunda avantajlı. Patriot'a göre daha uygun. Teslim süresi kısa. Performans da rakiplerine yakın seviyede. Yunanistan hava savunma sistemi seçim sürecinde son aşamaya gelmiş durumda. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ve Rafael şirketleri nihai tekliflerini sundu. Atina'nın önüne şu anda 2 ana seçenek konuldu. Birincisi İsrail üretimi Barak hava savunma sistemi. Aşil'in kalkanı çok katmanlı hava savunma mimarisinin temel taşlarından biri olmaya aday. Yunanistan'ın ana karasını koruyacak. Yani bu sistem ülkenin hava savunma omurgasını oluşturacak. Daha önce Hindistan, Fas, Slovakya ve Hollanda tarafından da tercih edildi. Kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı etkili. Yunanistan ve İsrail'in özellikle Türkiye'nin Libya'daki kazanımlarından dolayı çok ciddi bir işbirliği söz konusu ve sürekli artarak gelişen bir işbirliğinden bahsediyoruz. Bu kapsamda çeşitli silah sistemlerini Yunanistan İsrail'den tedarik etmeye başladı. Gelişen süreçte de günümüzde Aşil'in Kalkanı diye bir savunma programından bahsediliyor. Bu program temelde şunu ifade ediyor. Diyor ki biz Ege'deki tüm bölgelerimizdeki hava savunmamızı katmanlı bir yapıda ele alacağız. Yani bizim çelik kubbenin benzerini biz işte Yunanistan olarak kendimize yapıyoruz şeklinde bir çıkışları oldu.
Bu kapsamda da öne çıkan ülkelerden birisi İsrail. Çünkü zaten halihazırda çok yakın ilişkileri var, gelişmiş ilişkileri var. Diğer seçenekse Rafael üretimi Spider. Bu sistem özellikle Ege Adaları için öneriliyor. Çünkü mobil ve hızlı şekilde konuşlandırılabiliyor. Hem uçaklara hem balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Kısa ve orta menzilli. Emekli Koramiral Yannis Engolfopoulos'a göre sistemin radarları bir bölgede yer alabilirken füze fırlatma rampaları adalara konuşlandırılabilir. Bunun yanı sıra sistemin radarlarından gelen veriler uçaklara ve gemilere aktarılabiliyor. Yani sistem ortak çalışabilirlik kabiliyetine sahip. Tabii burada İsrail'in sadece hava savunma sistemi değil, geliştirmiş olduğu radar ve sensörler de bu ekosistemin içerisinde yer alacaktır muhtemelen. Burada Elbit'in çok kayda değer hava savunma radarları var. Hani dünyada yaygın bir kullanımı olan. Yunanistan öncelikle burada şunu ifade ettik. Dedik ki Ege Denizi'nde biz hani hava savunmamızı tamamen deniz kuvvetlerine bırakmayacağız. Ya da hava kuvvetlerimiz bu konuda öncü olmayacak şeklinde bir çıkış var. Adalarda mutlak suretli çeşitli hava savunma sistemleri bu proje kapsamında edindikleri sistemleri konuşlandıracaklardır. Öncelikle burada radar sistemleri, erken ihbar, tespit radarlarını konuşlandıracaklardır. Bunun farklı şekillerde işte yüksek irtifa, alçak irtifa radarları takip edecektir. Bu bağlamda atış kontrol radarları, yani bu ekosistemin içerisinde yer alan bütün radar sensörler adalarda dağıtık mimaride. Yine farklı önleme kabiliyetine sahip füze sistemleriyle birlikte konuşlandırılacaktır. Tabii adalarla bitmiyor. Yunanistan'ın güneyden, kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı da aynı şekilde ülkenin tamamını kapsayacak bir radar ve sensör ağı oluşturması planlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'a göre bu program, ülkenin önümüzdeki 10-12 yıl içindeki genel savunma planlamasının bir parçası. Ancak savunma harcamaları yükselirken, Yunanistan'ın bu tür yatırımlarla 2025-2035 dönemi için 12,8 milyar euroya ulaşan ekonomik yükümlülükleri arasında denge kurması gerekecek. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Yunanistan'da önemli ticari faaliyetler yürütüyor. Yerel savunma sanayi ile stratejik ortaklıklar geliştiriyor. Şirket Yunan Havacılık Sanayi, Yunan Savunma Sistemleri ve Miltek'le anlaşmaları imzaladı. Diğer firmalarla da görüşmelerini sürdürüyor. İsrailli şirketin Yunan savunma sanayisindeki varlığını güçlendiren önemli adımlardan biri de Intracom Defense şirketinin satın alınması oldu. Burada Yunanistan şunu diyor, hani yeni galiba jeton düştü. Yerli savunma sanayinin gelişimi bizim için çok önemli diyorlar. Bu bir egemenlik meselesidir diyorlar. Bunun için de yerli katkı payının artırılmasını istiyorlar. Burada Intra Defense var Yunanistan'da. İsrail Aerospace Industry işte geçenlerde bu firmayı satın almıştı, yani bünyesine kattı. Hani Yunanistan'da faaliyet gösteriyor. Kağıt üzerinde, yasal zeminde. Katkı payının o şirket üzerinden sağlanması amaçlanıyor. Katkı payının ne kadar olacağı, alt limitinin nedir, ne değildir bu henüz bilinmiyor. İşte %2, %3, %5 diyenler var çeşitli şekillerde. Şimdi bu tarz sistemlerde şimdi Yunanistan'a İsrail'in tutup da füze teknolojilerinin tamamını ya da radar teknolojilerinin, sensör teknolojilerinin tamamını ya da kayda değer bir kısmını verme ihtimali sıfır. Yani böyle bir şey yok. Kimse kimseye bunu yapmıyor. Onun için Yunanistan'ın burada iş gücü kapsamında bir iş payı olacağını değerlendirebiliriz. Öte taraftan Başbakan Mitsotakis, önümüzdeki 12 yılı kapsayan yeni savunma stratejisini açıkladı. Stratejinin merkezinde ise Aşil'in Kalkanı adını taşıyan kapsamlı bir savunma programı var. Yaklaşık 2,8 milyar euro bütçeli bu sistemin 2027 yılına kadar büyük oranda devreye alınması planlanıyor. Sistem 5 ayrı tehdit başlığına yanıt veriyor. Taktik balistik füzelere, hava saldırılarına, savaş gemilerine, denizaltılara ve son dönemde adından bahsettiren dronlara. Şimdi katmanlı hava savunma dediğimiz bizim nedir? Katmanlı hava savunmada en altta zaten bunları da önceliyor. Drone gibi çok alçak irtifalardan gelebilecek tehditleri önlemek. İşte bizde Aselsan İHTAR drone savar sistemi var. Onun üstünde işte mesela Sungur gibi portatif bir hava savunma sistemi. Burada zaten kendi ellerinde işte ABD'den, Fransa'dan vesaire tedarik ettikleri sistemler var. Onun üzerinde işte ne olur? Korkut olur, namlulu alçak irtifa hava savunma sistemi. Onun üzerinde işte Hisar, Hisaro, işte Siper gibi giden bir yapı var. Burada da Barak sistemi en üst seviyeyi temsil edecek. İşte 150 kilometre önleme menzili olan. Gerçekten yani İsrail hava savunma sistemlerinde kendini kanıtlamış bir ülke. Yaptığı sistemler, ortaya koyduğu çözümler
çeşitli coğrafyalarda da hani ihracat başarıları da göstermiş durumda. Hakeza işte Gazze'de gördük. Gazze'den gelen roketlere karşı önleme kabiliyeti gerçekten başarılı. Hani bu konuda da hakkını vermek gerekiyor. Yani ciddi bir kabiliyet kazanımı ortaya çıkacak. Peki Aşil'in kalkanı ne? Yunanistan'ın yeni hava savunma projesine verdiği bu isim rastgele seçilmedi. Aksine oldukça bilinçli ve meteorolojik göndermeli. Aşil, antik Yunan dünyasının en güçlü savaşçısı olarak bilinirdi. Homeros'un İlyada destanında geçen bu karakter neredeyse yenilmezdi. Aşil'in kalkanı ise Hephaistos tarafından özel olarak dövülmüş, adeta evreni temsil eden bir kalkan. Yunanistan'da tarihine atıf yaparak savunma bilinci inşa ettiğini anlatmak istiyor. Savunma harcamaları yalnızca bir başlangıç. Yunanistan bu alandaki altyapısını baştan aşağı yenilemek için ek 25 milyar euroluk bir bütçe daha ayırdı. Yani 2036'ya kadar toplam 27 milyar euroya aşan bir savunma yatırımı planlıyor. İsrail bu tabloda kilit bir ortak. Mitsotakis'e göre Avrupa'nın şu anki üretim kapasitesi sınırlı. Bu sebeple İsrail'le işbirliği derinleşecek. Ayrıca Atina Elbit şirketinden yaklaşık 700 milyon euro karşılığında 36 adet Pulse çoklu roket atar sistemi almayı planlıyor. Bu sistemlerin maliyeti mevcut kara konuşlu sistemlerin modernizasyonuna kıyasla daha düşük. 700 milyon euroluk paket şunları kapsayacak: fırlatıcı sistemler, komuta bataryaları, roket mühimmatı, eğitim ve 10 yıllık teknik destek. Hedefse 300 kilometreye kadar nokta vuruş kabiliyeti olan esnek ve entegre bir roket topçusu mimarisi oluşturmak. Türkiye sınırındaki Evros'a ve Ege adalarına konuşlandırılması düşünülüyor. Yunanistan ayrıca Pulse sistemine entegre şekilde çalışacak yine İsrail üretimi Sky Striker kamikaze drone'unu da almak istiyor. Drone 5 veya 10 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor. 100 kilometre menzile ve 1 ila 2 saat havada kalma süresine sahip. Üstelik kullanılmazsa geri dönüp yeniden fırlatılabiliyor. Savunma sistemleri kadar önemli bir başka başlık da lojistik destek ve bakım kapasitesi. Mitsotakis bu konuda da ilerleme sağlandığını belirtti. Yunan Hava Kuvvetleri şu anda 6 adet C-130 ve 6 adet C-27J nakliye uçağına sahip. Yunanistan savunmasını insan gücüyle destekleme arayışında. Bu kapsamda askerlerin maaşları artacak. Göreve ve sorumluluk düzeyine göre değişecek bu artış oranı %13 ila %20 arasında olacak. Atina istihdam edilen asker ve sivil personelin motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı hedefliyor. Yalnızca mevcut askerlerin değil, orduya yeni asker kazandırma açısından da yapılmış bir girişim bu. Ayrıca planın diğer bir ayağı, geleceğin askerlerine yönelik yeni nesil teçhizatlar. Sensörlerle donatılmış zırhlar, anlık iletişim sağlayan sistemler ve uydu tabanlı güvenli iletişim altyapıları devreye giriyor. Dendias'a göre bu dönüşüm ulusal güvenlik anlayışının kökten değişmesi anlamına da geliyor. Yunan doktrininde artık Ege'yi sadece donanma korur düşüncesi, yerini çok katmanlı ve akıllı savunma ağlarına bırakıyor. Bu yeniden yapılanma süreci insan gücüne de dokunuyor. Kullanılmayan üsler kapatılıyor, dağınık askeri birimler birleştiriliyor ve bürokrasinin ağır işlemediği yeni bir komuta yapısı inşa ediliyor. Peki Yunan ordusunun envanterinde başka hangi İsrail üretimi silahlar var? Spike tank savar füzeleri. 2023'te 370 milyon euro karşılığında satın alındı. Çok sayıda platformdan ateşlenebiliyor. 32 kilometre menzili var. Ancak helikopterden atılırsa menzili 50 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani özellikle uzun menzilli vurkaç operasyonları için avantaj sağlıyor. Ayrıca füzeler İsrail'den teslim alınan 34 adet Sandcat 350 askeri araca monte edilebilir. Yalnızca keşif ve gözetleme değil, hedef tespiti işlevini de üstlenen Orbiter 3 İHA Yunan envanterinde. Yani tespit edilen hedefler Orbiter 3 üzerinden gerçek zamanlı olarak Rafael'in Spike füzeleriyle vurulabiliyor. Bu koordinasyonsa Rafael'in geliştirdiği Fireweaver adlı C-4E komuta kontrol sistemi üzerinden sağlanıyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri ilk kez düzenlenen Gordian Knot ve Golden Sword 2024 tatbikatlarında İsrail üretimi Orbiter 1K tipi yeni kamikaze dronlarını tanıtmıştı. Bu dronlar hem istihbarat toplama ve hedef teşhisi hem de nokta atışı imha operasyonları için tasarlandı. Sistem özellikle düşük maliyetli, etkili ve esnek kullanımlı olmasıyla dikkat çekiyor. İlk teslimatlar gizlilik içinde yapılırken 4. Kolordu'nun ve Ege adalarından sorumlu askeri birliklerin bu sistemleri kullandığı düşünülüyor.
Ayrıca bu sistemlerin savaş alanında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sağlayabilmesi için ateş destek koordinasyon merkezleriyle entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu sayede topçu birlikleri hedeflere anında veri alabilecek. İsrail'le yürütülen ortak projeler Yunanistan'ın askeri dönüşümünde önemli rol oynuyor. Yakın zamanda Mitsotakis'in İsrail'de Netanyahu ve üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı görüşme de bunun bir parçasıydı. Öte yandan Yunanistan donanmasını güçlendirmek için 2 İtalyan Frem fırkateyni alımı konusunda önemli bir adım attı. Toplam 580 milyon euroluk bütçeyle yürütülen görüşmelerde artık son düzlüğe girilmiş durumda. Virginio Fasan ve Carlo Bergamini yaklaşık 10 yıllık olmalarına rağmen hala yüksek teknolojili silah sistemleriyle donatılmış durumda. Yunanistan donanmasını güçlendirmek amacıyla kendi topraklarında üretim yapmayı da gündemine aldı. Bu hedef doğrultusunda Fransa merkezli Naval Grup Atina'ya dikkat çekici bir teklif sundu. Şirket FDI fırkateynleri, denizaltılar ve insansız su üstü araçlarının üretiminin olduğu yerli bir tersane hattı kurmak istiyor. Üretim için önerilen adres ise Atina'nın batısındaki Skaramangas tersanesi. Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitris Houpis'e göre önce tehdit analizi yapılıyor, ardından buna uygun operasyonel ihtiyaçlar belirleniyor. Silah alımları ancak bu ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Eskiden olduğu gibi önce sistem alıp sonra bunu kim kullanacak sorusuyla karşılaşmamak için. Yunanistan'ın kendisi de adaları silahlandırdığını kabul ediyor. Atina'ya göre her ada artık bir hava savunma noktası. Bu da Ege ve Doğu Akdeniz'de görevli savaş uçakları ve kara unsurlarının yükünü azaltacak. Houpis bu yapıyı stratejik taarruz kabiliyetiyle desteklenmiş caydırıcılık olarak tanımlıyor. Yani hem saldırıyı durduracak hem de karşılık verecek bir kapasite. Yeni sistemlerle birlikte yüzlerce kilometre menzilli füzeler, elektronik harp imkanları ve donanmaya entegre anti-füze savunma sistemleri devreye giriyor. Genelkurmay Başkanı İsrail ordusuyla ilişkilerinin çok yakın olduğu düşüncesinde. Sonuç olarak Suriye'deki İsrail varlığı Türkiye'nin güvenliğini ve bölgedeki nüfuzunu tehdit ederken, Yunanistan'la yaptığı işbirliği Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Yunanistan cephesinden bakıldığında bu bir modernleşme ve caydırma hamlesi. Fakat Türkiye'den bakıldığında manzara çok daha net. İsrail'le ortak sistemli bir kuşatma stratejisi. İsrail yapımı füze sistemleri, radarlar, İHA'lar ve kamikaze mühimmatlar. Hepsi Ege'deki adalara Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzağa yerleştiriliyor. Yani konu yalnızca silah alımı değil. Yunanistan Ege Denizi'nde maksimalist bir gündeme sahip. Hani bizim karasularımızı da bizim hak ve menfaatlerimizin olduğu alanları da kapsayan iddiaları mevcut. Zaten bu sebeple biz sorunlar yaşıyoruz. Yunanistan Ege'deki denge dönüşümünü önlemek için. Çünkü orada bizim hem deniz sistemlerinin gelişmiş sensör ve silah sistemleriyle olması, kara tabanlı silah sistemlerimizin gelişmesi ve savaş uçaklarımızın, insan savaşlarımızın muharebe sahasında ciddi bir güç çarpanı haline gelmesi Yunanistan için biz ne yapalım, hava savunma kabiliyetimizi geliştirelim noktasında bir yere getirdi. Yunanistan, İsrail'le uzun vadeli askeri ortaklık kuruyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de oyun kurucu olmaya çalışırken karşısına çıkan bu yeni savunma ağı tesadüfi değil. Türkiye artık Ege'de yalnızca Yunanistan'la değil, Yunanistan'ın arkasındaki teknolojik akıllı ve siyasi destekle de karşı karşıya. Bu denklemde her konuşlandırılan silah sistemi, Türkiye'nin etki alanına çizilen yeni sınırlar anlamına geliyor. Yönümüzü batıya çevirelim. Malum silahlanma dönemindeyiz. Komşu Yunanistan'da bu yarışmadan geri kalmadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir güvenlik duvarı inşa ediyor. Bunu da İsrail'le birlikte yapıyor.